misafirler, değerli dostlar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu toplantılarımızın, burada yapılan bu fuarın hem şahıslarımız, hem kurumlarımız, hem de ülkemiz adına hayırlı olmasını bir kez daha temenni ediyorum. Dear guests, distinguished participants, once again I would like to salute you with my deepest regards, and I hope that this fair is going to be useful for ourselves, for our institutions and for our countries. Herkesin kendi ülkesini, doğduğu yeri sevmesi zaten içinden gelen bir duygudur. Bu duyguya karşı çıkılmaz. Biz de kendi doğduğumuz yerleri, ülkemizi çok seviyoruz. It is an innate feeling to love the place where you are born and where you are raised. So you cannot resist such a feeling. Therefore, we love the place where we come from and we love the place where we are born. Şimdiki söyleyeceklerim sadece bir ülkede doğup büyümekten kaynaklanan, içten gelen bir duyguyla bir sevgiyi hamasi olarak söyleyen sözler olmaktan uzak, daha çok gerçeklere dayanan, daha çok fırsatlar anlatan bir söylem olacak. But now what I am going to tell you is not this innate feeling. It is far from that. It is based on the facts, the truth and the opportunities that we are offering to you. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle bir kere şanslıyız. Orada yaşanmış binlerce yıllık medeniyet üzerine kurulan envai çeşit güzellikleri de iç içe yaşıyoruz. We are lucky, we are fortunate from the perspective of the geography we live in, because we experience the beauty of this geography based on thousands of years of civilizations. Tabii günümüzde biraz da şehirler yarışıyor. Bu şehirler yarışında herkes evdeki imkanlardan, paydan maksimum derecede istifade etmek için büyük bir gayret veriyor. Bu şehirlerin yarışında kendi ülkemizdeki şehirleri değerlendirecek olursak İstanbul'a yarışacak bir başka şehir yok. İstanbul'un doğrusu yarıştığı lig biraz farklı. Today, you know, cities compete with one another and they try to maximize the benefit they take out of this competition. But, frankly speaking, there is no city which Istanbul is second to. So Istanbul does not have a competitor. Zaten sağ olsun Ticaret Odası da çok güzel burada bir maket yaptırmış. Boğaziçi'ni gösteriyor, Sarayburnu'nu gösteriyor. Oradaki tarihi eserleri tek tek işaretlemiş, fırsatları gösteriyor. Onunla biraz yarışabilmek zor. Ama bunun dışında da o kadar güzel şehirlerimiz, o kadar güzel bölgelerimiz, o kadar güzel yatırım yapılacak yerler var ki bunlardan da mutlaka bahsetmek lazım. We would like to thank Istanbul Chamber of Commerce because they have built that beautiful model of Istanbul there. It shows us the Bosphorus, it shows us the historical places of Istanbul. Definitely it is hard to compete with Istanbul, but other than Istanbul we have other places, beautiful cities, beautiful regions, beautiful places to invest in. Şimdi birçok buradaki dostlarımız dünyanın çok değişik yerlerinde denize girmişlerdir, koyları görmüşlerdir. O keyifli mekanları gezmişlerdir. Ama bizim Ölüdeniz civarını, Bodrum'a doğru uzandığınızda veya Muğla'ya aşağı doğru indiğinizde, biraz daha köşeye doğru Antalya civarındaki denizleri dünyanın hiçbir yerinde bulmak mümkün değil. Aynı anda burada denize girilirken içeri taraflarda da kayak yapma imkanı da var. Şu anda birçok yerde Türkiye'de yavaş yavaş denize girildiği gibi içeri taraflarda kayak yapılmaya devam ediyor. Müthiş bir doğa bu. Probably, you distinguished guests, you have enjoyed the sea and swimmed many places all around the world. But in our country, we have so beautiful places like Ölüdeniz, the Dead Sea in Fethiye, and also Bodrum and Muğla. These places are really so beautiful places. And also, in our country, at the same time, on one hand, you can enjoy swimming, on the other hand, you can also go to skiing. Tabii ki yerli yatırımcılar düşündükleri gibi bu yatırımları ülkemizin çok değişik yerlerinde yapıyorlar ama yabancı yatırımcıların daha çok ülkemizi geriden görerek veya tahmin ederek veya da sorarak öğrenmeleri hususunda da epeyce bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Daha çok son günlerde bir takım terör hadiseleriyle gündeme gelse de ülkemiz inşallah bu yıl itibariyle bir daha terör hadiseleriyle gündeme gelmeyecek diye temennide bulunuyoruz. Ve diliyoruz olmayacak diye. İnşallah bundan sonra çok huzur içerisinde ileriye doğru bütün sıkıntılardan, krizlerden kurtulduktan sonra bile ayakta kalan,
güçlü bir şekilde ekonomisini devam ettiren bir ülke görünümündeyiz. Local investors are conducting their investments in many places in our country, of course, but also international investors are making their investments in Turkey by just making predictions or just inquiring the situation in Turkey. And in this field, actually, we have a lot of things to do. We have a lot of things to improve. Our country, within the last year, has been pronounced with terrorist actions, unfortunately. But I believe that, and I hope that this is going to come to an end, and we will not be pronounced with any terrorist action anymore. We will be pronounced with economic growth, and we will be pronounced with welfare in our country again. Belki yabancı yatırımcıların daha çok merak ettikleri konu, Türkiye'ye geldiğimizde nasıl bir ortamla karşılaşacağız? Bize ilgi nasıl olacak? Hukuk karşısında biz eşit mi olacağız? Yerliler biraz daha avantajlı bir durumdalar mı? Bize karşı davranışlarda acaba bir soğukluk olur mu? Yatırımımıza karşı bir soğuk bakış veya formalitelerde, işlemlerde bizi sıkıntıya sokacak bir durum olur mu diye birçok merak konusu arka arkasına geliyordu. Çok net olarak, belki bir iki cümleyle söylemek gerekirse, yerli yatırımcılara olan ilgi zaten ülkemizde son derece hassas ve yatırımcı çekme adına siyaset kurma elinden geleni yapıyor. Hele dışarıdan gelecek yabancı yatırımcılara karşı da pozitif bir ayrımcılığın olduğunu bir kere daha söylemeliyiz. International investors may have some question marks in their minds when they want to make an investment in Turkey. They may wonder what kind of environment is expecting them, and also they can have some question marks in their minds about equality in front of the law, and also they may think that the local investors could be more advantageous vis-a-vis international investors, or they may have some concerns about being received coldly, not warmly in this country, or they may have some concerns about the formalities, the procedures of investments in Turkey. But I should make this very clear here, briefly. Of course, our government is doing its best in order to attract the local investments, and also we are doing our best in order to attract the international investors, and I can safely say that we are conducting a positive discrimination for the international investors. Küçücük bir köy haline gelen bu kocaman dünyamızın önemli bir parçasıyız. Ve Batı ailesinden de kopya hiç niyetimiz yok. Kendi içimizdeki küçük sorunları da çok aşabilecek güce de sahibiz Allah'a şükür. Ve bundan sonra da Türkiye'yi izleyen herkes Türkiye'nin büyüdüğünü, güçlendiğini, daha da geliştiğini görecek. Belki bugünlerde getirip yatırım yapmayanlar da pişman olacak. Öyle düşünüyorum ben. We all together, we live in a global village, and we are a part of the Western family, and we do not have any intention to disconnect from this Western family. Of course, we may have some internal problems, and we can overcome them. And those who observe Turkey, those who watch Turkey closely, knows that Turkey is going to overcome all these problems, and maybe those who are not making the investment today in Turkey will be unhappy about their decision tomorrow. Ben bir kez daha bu ortamı sağlayan değerli İstanbul Ticaret Odası Başkanı dostumuz İbrahim Bey'e, ekibine, burada bulunan katılımcılara başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler efendim.